Herkese bu güzel ortamdan merhabalar, selamlar, sevgiler. İyisiniz inşallah, keyifler yerindedir. Ben Kaan, tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Yeni izleyicilerimiz katıldı aramıza. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız, güzel yorumlarınız, güzel dilekleriniz için. Biliyorsunuz 20 dönüm bir ceviz bahçesi teslim aldık. Takipçimiz güzel bir aileden. Bu bahçeyle ilgileneceğiz. Bu bahçenin hasatı, bakımı, içinde bulunan küçük köy evini işte hani böyle baştan sona bir tadilat değil ama ufak çaplı dokunuşlarla güzel bir hale getireceğiz hep beraber. Burada güzel çalışmalarımız olacak. Değişik projelerimiz var. Sürpriz. Daha hani hemen bunları açıklamayayım zaman zaman. Çünkü daha hani plan proje aşamasında çoğu şey. Daha net değil. Sonra yapamayız falan, mahcup olmayayım size. Aynı zamanda buranın yanında 17 dönüm bir ceviz bahçemiz var. Orayla ilgileniyoruz. Oranın şimdi artık sezon yaklaşıyor. Bahar ayı geliyor. Cemreler düşüyor. Oranın artık budama işleri olacak. Oraya biliyorsunuz en büyük bahçemize koyunlar saldık. Dağ köyündeki komşumuz bayağı bir koyunu var onun. Koyunlarını getirdi, saldı. Şu an orada makineler çalışıyor, otları biçiyor. Benim işlerimi biraz kolaylaştırdı o kısım. Onun haricinde ben gidip önümüzdeki günlerde oranın ağaçların belli başlı budamaları var. Onları yapacağım. Orada da ufak çaplı bir böyle bir bahçe, düzen, temizlik tarzı işlerim olacak. Yani bir bura bir ora, bir kendi köy evimiz. Bu şekilde artık yoğun bir çalışma içerisinde gideceğiz. Gayet memnunum. Allah'a şükür. Hani Allah yüzümüze güldü, bir şeyler yapıyoruz. İnşallah bu zeytinlik de bize fayda sağlar. Güzel getirileri olur. Şimdi ben bugün size ne yapacağımdan bahsedeyim. Şöyle odun kesme makinemi getirdim ama tabii çok uzun zamandır yatıyor. Bakalım çalışacak mı? Çay demleyeceğim. Çay aldım, şeker aldım. Onun haricinde şöyle şu an burada su sıkıntımız var. Su gelene kadar idare etsin diye kamp musluğumu getirdim. Burada elimi yüzümü yıkamak için bunu kullanacağım. Bugün burada gene ufak tefek budama işleri yapacağız. Şu makineyi öncelikle bir çalıştırmam lazım. Önce şu evi bir açayım, bir havalansın. Anahtarı unutmuş olmayayım. Oh iyi. Evi bir açalım. Şu malzemeleri buraya koyalım. Şimdilik sular geldiği zaman artık burayı tabii bir abla var benim ihtiyacı olan. Buranın bir kaba temizliğini ona yaptıracağız. Biraz daha kullanılabilir bir hale gelecek. Şu an biraz pis halde. Şunu da koyayım, lazım olur. Saatimiz kaç? 11. Şu makineye bir bakayım. Şu makineyle biraz iş yapayım. Ondan sonra çaya bakarım. Bu arada niye çay içiyorsun demeyin. Linçlemeye hazır bir grup insan oluyor genelde Ramazan'da. Vallahi rahatsızlığım var. Antibiyotik içiyorum. Ayın 6'sında da kardiyoloji randevum var hastanede. İnşallah gideceğim. Şuramda bir sıkıntı var. Böyle bir kasılma, bir böyle ağrısızı gibi bir şeyler yapıyor şuram. Oramı bir göstereceğim. Geçen iç hastalıklarına gittik. Orada kan testi, gayret testi yapıldı. Bir şey çıkmadı. Bakalım kardiyolojiden bir şey çıkacak mı?
Bu ara böyle bir ufak tefek sıkıntım var. Dişimde de bir apse var. Dişimde çekilecek, o yüzden antibiyotik kullanıyorum. 2 kere kullanıyorum antibiyotiği. Bir iç hastalıklar... yok, ne oldu? 2 kere tabii, bir Alsancak Diş Hastanesi'ne gittik. Orada antibiyotik verdiler. Sonra bizim buradaki dişçiye gittik. O da antibiyotik verdi. Yani böyle 2 hafta antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. Belki de haybiyeden. Yani çekip alsalar kurtulacaktım dişi ama herkes farklı bir şey söylüyor. Neyse artık. O yüzden bu ara böyle bir antibiyotiklerle yaşam içerisindeyim. Hiç de hoşuma gitmiyor. Evet, şimdi eldivenimi bir takayım. Bu arada şu motora başlamadan önce şunu yapayım. Şöyle su tut aldım. Bu cevizde özellikle budadığımız zaman sular akmaya başlıyor budadığımız yerde. Geçende de buradaki cevizi şöyle biraz budamıştım. Hemen sular akmaya başlamıştı. Onu için hemen su tut aldım. Onu süreceğim. Niye açılmıyor? Bu kadar zor yapmanın anlamı ne ya bunu? Gelin şöyle bir yukarı çıkalım. Hemen onu 2 dakikada bir süreyim. Bahçe ve ev turu videomu izlemeyenler varsa bir önceki videolara gidebilirler. Orada buraları hep gezdim. Şimdi bakın, görüyorsunuz mu şuraları? Kestiğimde su yürümüştü. Gerçi su şu an durmuş ama ben gene de süreceğim. Bu buradan ağaca hastalık girmesini de engelliyor. Suyun yürümesini engelliyor. Bildiğim kadarıyla. Ya kuş sesleri harika ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor ya şu. Bizim orada güzel ama artık oraya alıştık ya. Farklı bir yer daha cazip geliyor bize. Bizim ev sanki artık şehrin içinde kalmış gibi hissediyorum. Aslında köyün içinde ama devamlı yaşayınca insan farklı yer daha çok hoşuna gidiyor. Tamam. Daha yok herhalde. Ya şurada da var. Bakın su nasıl akmış, zaten ağacın gövdesinden gözüküyor bakın. Tamamdır. Gene lazım olunca bunu kullanırız. Yukarı cevizde de bana çok lazım olacak. Şimdi vakit kaybetmeden şu motorlu testereye bir bakalım. Buraları geçen temizledim biliyorsunuz. Şunu suyla yıkasam geçer mi acaba?
Geçti vallahi. Sonra lazım olacak, kullanırız. Ve şimdi bunu bir adam edeceğim. İnşallah becerebilirsem. Ya yapma ya. Ne kadar sıkılmış bu ya. Buraya zincir yağı konuyor. Bakalım çalışacak mı? Zinciri kontrol edelim. Tamam. Zincirin boşluğu iyi. Hadi bakalım. Vallahi çalışmayacak gibi ha. Şimdi gazı sıkıştırıp da çalıştıracağım. Bakalım olacak mı? Ayağımla gaza bastım. Evet, testere yüzümü kara çıkarmadı, güzel çalışıyor. Çam ağacı burada kurumuştu.
Bayağı da büyük. Bunu kestim. Artık bunu odun yapacağım. Şöyle. Şu kestiklerimi bir yerde ufak ufak parçalayayım. En sonunda artık şu gövdeyi kesip yapacağım. Geçen yorumlarda da yazmışsınız hani zeytinleri budayın arpaya zarar vermez falan diye. Ya şimdi tabii artık hani çocuk buraya ekmiş. Onun mahsullerine hani iyi kötü zarar vermek olmaz. Sonuçta yapmış, bir masraf yapmış. O yüzden hani zeytinleri budayamayız. Zeytinleri, ağaçlar çok büyük. Yani budamak demek ağacın şöyle bütün çapını, yaprakların, dalların dökülmesi demek. O da ister istemez buna zarar verir yani. Bir de bu kestiğimiz, budadığımız dalları nasıl toplayacağız? Buraya bir araç sokmamız lazım ya da bir traktör. Hep çiğneyecek, belki patinaj çekecek. Yani hoşaf olur buradaki arpa. O yüzden içimiz el vermiyor. Bakın şurada size ne göstereceğim şimdi. Şöyle gidelim. Şimdi göstereceğim şey bir gün bakarsınız burada bizim olur. Ama çok güzel değil mi ya? Vallahi Allah kim istiyorsa böyle bir yer Allah gönlüne göre versin. Ne olur böyle hani kıskanmayın, hasetlenmeyin. Ya bakın biz de köyde yaşıyoruz. Bizden çok iyi durumda olan insanlar var ama biz hiç kimseye böyle hasetlenip kıskanmıyoruz. Allah daha iyilerini versin, daha güzellerini versin. Allah'ım bize de ver diyoruz, dua ediyoruz. Siz de öyle yapın yani gerçekten. Bakın 8 yılın sonunda hani belki böyle bir yere kavuştuk. Böyle cevizliye tarım yapmaya başladık. Yani her şey emek, çaba, ya mücadeleyle oluyor ama günün sonunda Allah bir şekilde sizi mükafatlandırıyor. Önemli olan hani istemek, onun için çaba harcamak, mücadele etmek. Tamam burası bizim değil belki, ceviz bahçesi de belki bizim değil ama bakın hayalimizi gerçekleştirmemize vesile oluyor. İlla ki tapusu sizin olması gerekmiyor yani. Bakın ben buradayım. Şu an buranın tadını çıkarıyorum. Yarın yaşayacağım belli değil. Tapusu benim olsa ne olur, olmasa ne olur. Görüyorsunuz insanların ne yerleri var ama oraya da yaşayamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan sizin bu anın tadını çıkarabilmeniz. Yani illaki her şeye sahip olmanız gerekmiyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Biliyor musun? Gördünüz mü? Burada çok fazla at bakan var bu köyde. Bayağı yani bütün neredeyse göreceğiniz bütün tarlalarda atlar bağlı. O yüzden benim inanılmaz hoşuma gidiyor burası. Atları çok seviyorum. Bizim de bir ara dolunayımız vardı. Getiremedik buraya. Arazimiz, evimizin bahçesi müsait olmadığı için. O zaman bir de hep tadilatla vesaire uğraşmak zorunda kaldık. Eşeğimiz vardı, Semiramis, onu da getiremedik. O zamanlar gerçekten kahrolmuştum. Ama iyi bir aileye vermiştik onları Allah'tan. Hani aklım geride kalmadı yani. Gözüm geri kalmadı. Ama tabii onlarla gelip oradaki düzenimi burada devam ettirmeyi çok isterdim. Ama her şey işte hayatta istediğiniz gibi olmuyor. Dört dörtlük olmuyor maalesef her şey. Çamdan da ne dal çıktı ya, bakın şuna. Bunları şimdi tek tek ufalamam lazım. Bu da bayağı zahmetli ya. Özellikle yerde yapmak çok sıkıntı. Evet bakalım çalışacak mı? Benzin bitti. Çabuk bitti ya.
Çok hızlı tüketiyor benzini vallahi. Öyle. Hamlamışım. Gerçekten. Yuh, içmiş ya resmen. Ya bunun içine mi katsam ya acaba? Şimdi kızacaksınız bana, Kaan böyle benzin katılıp yağ konmaz diye. Ama benzin başka yerde de lazım oluyor. Alo. Ne yapıyorsun abi? Abi ne yapayım ya, valla şeydeyim. O yeni zeytinlikte gördün mü onu? Gördüm seyrettim onu geçen. Çayımı yapayım. Evet, o bir kaynasın. Sonra demleriz artık. Burada çay da yani çok iyi. Bir tane çam ağacı bile insanı uğraştırıyor bakın. Ama az kaldı onu. Daha sonra bahçeyi dolaşacağım. Zeytinlerin işte arpaya da çok zarar vermeden şu diplerinde çıkan ince ince dallar var ya, onları en azından keserim. Böyle böyle bahçe güzel bir hale gelecek inşallah.
Evet, ceviz bahçesine geldim, dağ köyümüze. Şimdi tavuklara yeşillik getirdim. Biraz da burada çalışacağım bugün. Artık cevizlerin budanması gerekiyor ve Mart'ın 15'i 20'sine kadar da bordo bulamacı atmam gerekiyor. Cevizlerin bakımına başlıyorum. Zeytinliğe de zaman zaman gideceğim. Ama şimdi birkaç gün bu cevizlerle ilgilenmem lazım. Aynı zamanda tavuklara da biraz bakayım. Buradan su kaçıyor. Ne olmuş ya oraya? Şimdi nane yedik işte. Su kaçırıyor. Kırılmış ya. Niye öyle olmuş? Tüh. Allah, kırılmış. İş çıktı başımıza ya. Evet, tavukların su bidonunun hortum girişi kırılmış. Herhalde sıcak soğuk don mu yaptı, ne yaptı? Kötü oldu bu. Zaten artezyen çalışmıyordu. Şimdi iyice ayva yedik. Allah'ım ya Rabbim, her yere vuruyorum kafamı ya. Evet, yumurtalarımızı da alalım. Maşallah kışmış demeden güzel yumurtladılar soğuklarda da. Yumurtaları da genelde hanımlara veriyorum. Erişte yapıyorlar. Bir kısmını da biz tüketiyoruz zaten. Bayağı var. Tamamdır. Şu alçak yerde çalışmak var ya, öldürüyor beni.
Evet, şimdi ufak ufak budayacağım. Motorlu testeremin zincirini de değiştirdim dün. Büyük dalları onunla budayacağım. 1 lira büyüklüğünde kestiğim yerlere su tut süreceğim. Çünkü şimdi bunlar inanılmaz akıyor. Şöyle bir hızlıca dolanayım. Evet, şu üst sırayı sonra dolaşayım. Benzinli motoru bir çalıştırayım bakayım. Bir de onunla deneyeyim. Onunla dolaşayım. Bu arada akülü budama makası aldım. Siparişin gelmesini bekliyorum. Budamalar biraz daha kolaylaşacak. Evet, bayağı biçtim. Benzinim bitti. Benzin takviyesi, biraz dinlenmece. Valla makinenin zinciri değiştirince var ya, ekmek gibi kesiyor. Çok iyi oldu.
Çok uzun uzun çekim yapamadım çalışırken. Çok zor oluyor çünkü. Bir yandan çekim, bir yandan makineni zapt etmek. Şimdi hem alttaki çıkıntıları kesiyorum hem de traktörle gezerken bana engel olan aşağı doğru sarkan dalları kesiyorum. Çünkü traktörle gezerken çok engel oluyor. Semih abiyle de konuştum geçen gün. Üst tarafları budama dedi. Sadece alt tarafları buda dedi. Onlardan da fikir aldım. O yüzden öyle yukarıları falan budamakla falan uğraşmayacağım. Çok zor ve zahmetli zaten. Bu ağaçlar büyük olduğu için ona gerek yok diyor. Ne güzel bir şey o ya. Ötüşe bak. O zaman ben keseyim. Tamam mı? Biraz sonra görüşürüz. Evet. Bayağı odun kestim. Ama tabii hepsini dilimlemem gerekiyor. Ufak ufak dilimlemeye de başladım. Bakın şöyle ufak bir gezinti yapayım size. Şöyle olduğu yerde dilimleyip bırakıyorum. Daha sonra traktörle onları alacağım. Aynı şekilde buraya dilimledim. Ama aşırı susadım. Böyle değil. Yanımda da su yok. Şimdi şunu da dilimleyip bugünlük mesaimi bitireceğim burada. Evet, görev başarıyla tamamlandı. Bakın. Burayı da yaptım. Burada tamam. Artık şu dalları sonra kaldıracağım. Kalın dalları kesmeye devam edeceğim. Daha bayağı var çünkü. Yan bahçede de var. Bugünlük bu kadar mesaim. Neredeyse akşam ettim.
Odunu da götüreyim ha. Şunu da doldurayım. Budamak güzel de keşke arkamdan budadıklarımı toplayan biri olsa. O zaman daha güzel olurdu. Bu iki bahçeyi nasıl yapacağımı düşünüyorsunuz değil mi? Vallahi ben de düşünüyorum. İlahi kuvvetle, Allah'ın yardımı, kuvveti, desteğiyle yapacağım bakalım. Ama yardımcı tutarım herhalde ya. O kadar da boş edemeyiz yani. Valla yukarıdaki koyunları saldığım bahçeye daha bugün gidemedim, artık gidemeyeceğim. Muhtemelen yarın tekrar geleceğim. Artık yarın bakarım. Bugün gerçekten yoruldum. Yorulmaktan ziyade o kadar büyük bir kafasızlık yaptım. Su getirmedim yanımda. İçim kavruluyor şu an. Şurada bir kaynak suyu vardı geçen Atay'la doldurduğumuz bir yer. Orada biraz uzakta, acaba gitsem mi? Eve su doldursam iyi olacak ama geçenlerde gittiğimde su akmıyordu, kapalıydı. Şimdi gidip boşa gitmek de var, bilemedim yani. Gidip bir şansımı denesem mi ki? Bakın 2 tane askeri helikopter uçuyor. Hayırdır inşallah. Vallahi askeri helikopter. Evet, suyumu doldurdum vallahi. Çekim yapamadım çünkü kalabalıktı suyun başı. Şimdi kalabalıkta utandım ya insanların yanında çekmekten. Ama bütün şaşallarımı bagajdaki doldurdum. Kendime de doldurdum. Kana kana içiyorum vallahi. Şansıma su akıyor. Artık eve doğru yola gidiyorum. Yola çıktım. Oy dağlar dağlar, oy oy.